Herkese merhaba. Birçok projenin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi insan faktörü. Siz de farkında mısınız? Projelerde, ilişkilerde, takımlar içerisindeki sıkıntılar, çelişkiler veya iyi anlaşamama mutlaka ama mutlaka projeleri olumsuz etkiliyor. Ekip çalışması süreçlerinden müzdarip misiniz? Veya proje yönetim süreçlerinde sıkıntı yaşadığınız birisinin olduğu bir takımda olduğunuzda ne kadar verimli çalışabiliyorsun? İyi bir takım lideri nasıl olmalı? Evet, bugün insan faktörünü konuşacağımız takımların içerisindeki çalışmalar, takım yönetimi ve gelişimi üzerine konuşacağız. Konuyla ilgili hazırlamış olduğum İngilizce checklist her zamanki gibi videonun altında. Mühendisler için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, konumuz takım yönetimi ve gelişimi. Biz mühendisler milimetrelerle hesaplar yapmayı, rakamlar içerisinde boğulmayı çok severiz. Çoğu zaman da ben işimi iyi yapıyorum, iyi bir iletişim kurmasam da olur yanılgısına düşebiliyoruz. Ne de olsa eğitimimiz doğru hesaplamalar yapmak ve sonuca ulaşmak üzerine. Peki insan ilişkisi ne kadar tekniğin önüne geçiyor? 25 yıllık iş hayatında gördüm ki aslında en önemli konu insan ilişkisi. Yani IQ'dan daha da önemlisi EQ. Evet, baktığınız zaman bir yerde çalışıyorsunuz, bir projedesiniz, bir şirkettesiniz, mutlaka bir takımın parçası oluveriyorsunuz. Peki takım nedir? Evet, takımı tanımlarken aslında eskilere döndüğümüz zaman imece usulü dediğimiz, ta bizim kültürümüzde olan birden fazla kişinin bir araya gelip bir işi daha erken, daha efektif, daha etkin bir şekilde sonlandırması için oluşmuş bir grup diyebiliriz. Yapılan araştırmalarda etkin bir takımın 3 ila 5 kişi arasında oluşmasının en optimum sonucu verdiği görülüyor. Kişi sayısı arttığı sürece arttık sıra verimsizlikler başlıyor, toplantılara katılanlar, katılmayanlar, huzursuzluklar, riskler artıyor. 2 ve daha 2 kişide ise birazcık muhabbet gibi oluyor açıkçası. Evet, dolayısıyla birden fazla kişinin, 3 ila 5 kişinin oluşturduğu takımlar en büyük artısı şu: bariz hatalı sonuçlara sevk edilmenin önüne geçiyor. Fikirler, problemlere üretilen çözümlerde ve aynı şekilde de en doğru sonuca ulaşmak için bir ortak fikir üretip ve etkin çözüme ulaşmak için bir ortam olması. Peki takımlar nedir? Şirketteki takımları konuştuk. Spor yapan işte futbol takımları, basket takımları olabilir. Bir sınıf bir takım olabilir. Bir ordu bir takım olabilir gibi düşünebilirsiniz. Aslında insan topluluğu. Peki ne tür takımlar var? Baktığımız zaman örnek veriyorum, üretim sektörü için konuşuyorum. Bir kaynak işimiz var. 100.000 inçlik kaynak yapılacak. Bir kaynakçının günlük yapabildiği bir oran var. Dolayısıyla biz bir kaynakçıyla bunu yapacak olsak belirli bir süre sürecek. 10 kaynakçıyla çalışsak süre daha da azalacak. 100 kaynakçıyla çalışsak süre daha da azalacak. Dolayısıyla belirli tip bir işte çalışan insan sayısını arttırarak o işi daha kısa zamanda yapmakla ilgili takım. Bu en temel takım. Bir sonraki takım tanımına girdiğimizde biraz daha komplike işler için birden fazla benzer dallardaki birden fazla kişinin dahil olmasıyla yapılan işler bütünü. Örnek veriyorum, endüstriyel işlerde işte bir üretim mühendisi var teknik grubun içerisinde. Üretim mühendisi var, tasarım mühendisi var,
satın alma mühendisi var, kalite mühendisi var, teknik ofis, iş hazırlama mühendisi var. Dikkat ederseniz bir mühendisler topluluğu, birbirine yakın dallardaki mühendisler topluluğuyla endüstriyel faaliyetlerin yürütüldüğü takımlar. Peki, şu anda özellikle yapay zeka ile birlikte daha komplike, daha yaratıcılık gerektiren ve birden fazla disiplinin, birbiriyle çok da alakası olmayan birden fazla disiplinin gerektirdiği takımlarda günümüzde artık özellikle 2030'a kadar ki Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı raporda daha farklı uzmanlık alanlarından insanların bir araya geldiği takımlarda gözümüze çarpıyor. Örnek verelim, akıllı şehirler tasarlanıyor. Akıllı şehirler tasarlanırken enerji verimliliğini arttırmak için işte sensör ağlarını tanımlayan, tasarlayan elektronik mühendisleri. Toplanan verilerin analizi için yazılım mühendisleri. Yine olmazsa olmaz akıllı şehir dediğimiz için bir şehir planlamacılar, mimarlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz çok farklı alanlardaki uzmanlık gerektiren kişilerin de bir araya geldiği daha yaratıcılık ve derin çözümleme gerektiren hususlar içinde yine takımlar oluşabiliyor. Peki takımların en etkin kalbi nedir? Etkili bir takım olmanın en etkin aracı iletişim ve motivasyon. Dolayısıyla burada iş lidere düşüyor. Her takımın bir lideri olması gerekiyor ve liderin olmadığı durumlarda ikinci sorumlunun belli olması gerekiyor. Açık, şeffaf ve düzenli iletişimle takımın başarısı için hedeflerin konularak bu takımlar yönetilmesi gerekiyor. Siz de isteseniz de istemeseniz de iş hayatında bu takımların bir parçası olacaksınız. Dolayısıyla ne kadar erken özellikle mühendisler için bu iletişim becerileri özelindeki yetkinliklerinizi geliştirirseniz kendinize yatırım yaparak etkili iletişim olabilir, çözüm üretme olabilir, farklı konulara kendini geliştirmek olabilir. Ve iletişimini geliştirdiğin sürece takımlarda sen de artık gitgide liderlik pozisyonuna aday olacaksın. Peki baktığın zaman kendi hayatımdan birkaç örnek vermek istiyorum daha elle tutulur olması adına. Almanya'ya üretim yaptığımız bir imalat var. Bir sürü detayı var. Ve bu detayda zaman zaman hatalar yapmışız. Müşterimiz bize bir takım uyarılar yapmış ve bunlarla ilgili belirli checklistler hazırlamışız. Bundan sonraki imalatlarda o checklistler kontrol ediliyor. Yine bir imalatı yapmışız, göndermişiz. O zaman yurt dışındayım ve müşterimizden yine bir claim gelmiş. İşte ekipmanın dışında hasar var, açılıp kapanan kapağı kapanmıyor. Bununla ilgili tamirat yapmışlar ve bize belirli bir oranda claim göndermişler. Tabii arkadaşlarımız geçmişten de tecrübeli olduğu için, bu kültürü oturtabildiğimiz için etkin bir şekilde iletişim yapıp bu problem neden kaynaklanmış olabilir ve bu tür problemlerle bir daha karşılaşmamak için ne yapmamız gerekir diye oluşturduğumuz checklistlere yeni şeyler eklemişler. Her yaşanan problemi checkliste eklemişler. Ve son sevkiyatta da yaşanan hususlardan dolayı da bir daha problem yaşamamak için video ile kayıt altına almış arkadaşlarımız. Yani ürün yüklendiği zaman tır üzerinde video kaydı alınmış, kapak açılıp kapanmış. Dolayısıyla bizim ürünümüzü sıkıntısız bir şekilde nakliyeye teslim ettiğimiz belgeli bir şekilde duruyor. Hem video hem kağıt. Dolayısıyla bunu müşterimize gönderiyoruz ve aslında şirket yöneticilerinden de bağımsız iyi bir takım olmanın verdiği açık iletişim, etkin iletişimle arkadaşlarımız bu checklisti gerçekleştirmiş. Bir diğer örneği şöyle vermek istiyorum. Tasarım bölümümüze bir arkadaşımız işe başladı yıllar evvel. Yetenekli bir arkadaşımız, güler yüzlü bir arkadaşımız, iletişimi kuvvetli bir arkadaşımız, tekniği de iyi. Beklentimiz de yüksek, güzel bir uyum olacağını
düşünüyoruz. Aradan bir süre geçti. Arkadaşlarımızdan, diğer takım arkadaşlarından şikayetler gelmeye başladı. Tabii şikayetleri oturduk, dinledik ve öğrendik ki maalesef arkadaşımızın bir hijyen problemi var. Arkadaşımız bir sebepten dolayı e, sabun veya şampuan gibi kimyasallar kullanmayı tercih etmiyor. Dolayısıyla maalesef istenmeyen vücut kokuları oluşuyor. Tabii sıcak bir memlekette de olduğumuz için bu diğer takımı arkadaşlarını rahatsız ediyor. Bu konuyla ilgili arkadaşımızla konuştuk. Bununla ilgili alması gereken adımları kendisiyle tartıştık ve kendisinin seçimine bağlı olarak da konuyu ilerlettik. Bu ürünleri kullanmaya devam etmediği sürece ve bu problem devam ettiği sürece de takımın ambiyansı bozulacağından bununla ilgili de kendisiyle açık bir görüşümüzü belirttik. Bir diğer örnek de şantiyede bir boru işi yapıyoruz yurt dışında. Teknik ekiple yönetim ekibi olarak sahadaki ekiple aramızda biraz gerginlikler var. İş stresli, yavaş gidiyor, işte müşteri bizi zorluyor, gerginlikler var ve belli ki bir huzursuzluk var. Bir şey yapmamız lazım. Arkadaşımla da konuştuk, ne yapmamız lazım, ne edelim, ne yapalım diyerekten ve şöyle bir çözüm bulduk. Ekibimiz bir kampta kalıyor ve bu kampta işte her gün, bütün gün çalıştıktan sonra herkes kampa gidiyor, üstünü değişiyor, yıkıyor vesaire. Zaten 7-8 ertesi güne hazırlanıyor. Dedik ki biz buraya her akşam ziyarete gidelim. Arkadaşlarımızla beraber, farklı bir yerde kalıyorduk bu arada. Orada kalmaya başladık. Hatta gece ilerleyen saatler olduğunda beraber de orada konaklamaya başladık. Ve aramızda yeni şakalar, yeni anılar birikmeye başladı. Ve o günlerden sonra iş saatinde işle ilgili ne kadar gerginlik de yaşarsak, kavga da etsek, akşam saatlerinde biliyorduk ki işte ya bir kağıt oynayacağız, ya bir sohbet edeceğiz, ya bir işte pimpon oynayacağız, ya bir langırt oynayacağız, ya bir işte bir şeyin maçı var. Yani orada artık ilişkimiz bambaşka bir boyuta evrildi. Ve tahmin edebilirsiniz ki dikiş söküğü gibi işler kolaylaştı. Ekibimizde verimlilik arttı ve çok daha verimli bir şekilde işimizi hızlandırdık. Evet arkadaşlar, özellikle biz mühendisler teknik konuları çok ciddiye alıyoruz. Milimetresine varana kadar hesaplıyoruz ve kariyerimizde yükseldikçe bunun bize yeterli olduğunu düşünüyoruz. Fakat yönetici seviyelerine geldiğimizde, liderlik yolculuğuna gittiğimizde, özellikle takımlar içerisinde etkin bir rol almayı öğrenmemiz gerekiyor. İletişim becerilerimize yatırım yapmamız gerekiyor. Bu konuları eğer yeteri kadar erken dikkate alıp çözmezseniz ilerleyen dönemlerde bununla ilgili çok daha fazla zorluk yaşıyorsunuz. Evet, detaylara girdiğimiz bu konu takım çalışması, takım nedir, takım çalışması nedir, örnekler nedir, nasıl gelişir? Bunlarla ilgili bazı konulara değindik. Bahsettiğim gibi bu konuyla ilgili hazırlamış olduğum checklist videonun altında sizlerle birlikte olacak. Evet arkadaşlar, bugün takım çalışmasını irdeledik. Takım çalışmasının özellikle teknik altyapıda olan mühendis background'daki arkadaşların iletişim konusunda kendini neden geliştirmesi gerektiğine değindik. Evet, takım çalışmasında etkin olabilmek, bu yolculukta kendinizi geliştirebilmek için önemli olan adımları hızlıca özetlemek gerekirse, ekip üyeleriyle birebir sürekli görüşmeler yapmak, hedefleri açık ve şeffaf bir şekilde belirlemek, geri bildirim kültürünü hem almayı hem vermeyi bir standart haline getirmek, başarıları ve
kayıpları, problemleri açık bir dille konuşmak. Nasıl başarıları takdir ediyorsak problemlerde de masaya yatırmamız gerekiyor. Suçlayıcı bir dil kullanmadan, yani bir çatışma ortamı olacak ise çatışmaları erkenden tespit edip suçlamadan yapıcı bir şekilde çözüm üretmek ve ekip içinde de gelişim fırsatlarını sunmak gibi konu başlıklarıyla kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Evet, hazırlamış olduğum checklist videonun ekinde sorgulayan, merak eden ve ileriye doğru sürekli momentumunu kaybetmeyen liderlik yolculuğunda olan tüm arkadaşlarıma bu yolculuklarında başarılar dilerim.